Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bütün modellerimi görmek isterseniz de buradaki hobilerim tüm anlatımlı modeller linkine tıkladığınızda videoları hepsini sırasıyla görebilirsiniz. Şimdi bu modelin ikinci bölümündeyiz. Yeni gören arkadaşlar varsa bir süeter yapmaya çalışıyorum. Birinci bölümün linkini yine videonun altında açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Kanala girip videolara tıkladığınızda da yine hepsini görebilirsiniz. Buraya kadar örmüştük. İkinci bölümde omuzları yapacağız. Şimdi şu omuzlar için 2 tane motif birleştireceğim. Motifin ayrıntılı yapımı ve birleştirmesi hepsi birinci videoda mevcut arkadaşlar. O yüzden ayrıntılı motif yapmayacağım. Şöyle motifi hazırladım. Nereden birleştireceğimi göstereceğim sizlere şimdi. Bir motif daha hazırladım. Manken üzerinde bakmıştık. Bakın 4'lü trabzana kadar ördüm. Bunu geliyoruz buradan şu uca kadar. Bu ütülü bir parça. Şu elimdekiler ütüsüz. O yüzden eğri büğrü duruyor. Biraz böyle küçük duruyor. Buradan birleştiriyoruz. Şuraya kadar. Burası bizim omzumuz olacak. Aynı şekilde bu tarafa da bir motif birleştiriyoruz. Burada bir omzumuz olacak. Şimdi dörtlü trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekmişim, onu sökelim. Buradan geliyorum. Yine dörtlü trabzanın üzerinden tığımı geçiriyorum. Buradaki ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa bir trabzan. Dediğim gibi birinci videoda bunların daha ayrıntılı yapımını göreceksiniz. Motifin nasıl yapıldığını. Motif zaten çok kolay arkadaşlar. Bakarak bile yapacağınız bir model. 3 zincir çektim. Bir sonraki trabzana giriyorum. Ve buradaki sıradaki trabzan üzerinden birinci videoda da bu birleştirmeleri çok daha ayrıntılı bulacaksınız. Şimdi sadece motifleri nerelere yerleştireceğimizi göstermeye çalışıyorum. Evet, trabzanların üzerine geldim. Bunları da bakın şu köşeye kadar birleştirip dönüyorum, motifimi tamamlıyorum şimdi. Evet, bakın burayı birleştirdim. V'nin üzerinde şöyle düşünün, yarısı önde, yarısı da arkada kalacak bu motifin. Omuz olduğu için. Burası yakamızda. Şimdi bir motifte bu tarafa yapıyoruz. Buralar omuz dedik. Bir motif daha hazırladım. Aynı şekilde yine dörtlü trabzanı yaptım. Şimdi şöyle denk geliyor. Buradan başlayacağım. Şu uca kadar. Şöyle şuradan başlıyorum. Yine iki motifin birleştiği noktaya tığımı geçirdim. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Hemen yanına bir trabzanımı yapıyorum. Üçlü trabzanı. Ve geliyoruz şimdi sıradaki trabzanın üzerinden ilmeğimizi alıyoruz. Yine 3 zincir, bir trabzan yapıyoruz. Geliyoruz buradan geçiriyoruz. 3 zincir, trabzanı yaptık. Buradan geçiriyoruz. Tekrar birleştiriyoruz. Evet, şimdi dörtlü trabzanlara geldi. Aynı şekilde birleştirerek şu dörtlü trabzana kadar geliyoruz, birleştiriyoruz arkadaşlar. Burayı da, burası da diğer omzumuz olacak. Şimdi bu motifi de tamamlıyorum, dönüyorum. Evet, omuzları da birleştirdim. Bakın 2 tane. Şimdi
arkadaşlar ne yapacağız? Şöyle düşünün burayı. Bakın bu motifin yarısı arkada olacak. Burası da arkada olacak. Şuradaki yaptığımız 1, 2, 3, 4, 5 tane motif yapmıştık. Şimdi 3 tane motifi daha aynı şekilde birleştiriyoruz. Şöyle 1, 2, 3 motifi aynı şekilde birleştiriyoruz. 4. ve 5. motifi yaparken bu omuzlara yaptığımız motiflere de tekrar birleştiriyoruz. 4. 5. yaparken hem bu 3 motifi birleştiriyoruz buradan. Bu kenardan da omuzları birleştiriyoruz. Şimdi diğer o motifleri de hazırlayacağım ve omuzu birleştireceğiz beraber. Şöyle düşünün, zaten anlayacaksınız. Bakın şurası 3 motif. 1, 2, 3. 4'ü ve 5'i buraya birleştirirken şuradaki sıraya da birleştirerek devam edeceğiz. Evet, şimdi onları da hazırlayayım. Sonra beraber bakalım. Evet, bir parçayı daha hazırladım arkadaşlar. Bakın şöyle yine 3 tane motifi aynı şekilde birleştirdik. Geliyoruz. Şöyle göstereyim. Şurası omuzumuz demiştik. Bunu da arkaya şöyle yerleştirelim. Ve şimdi şu omuzlarımızı tam üçgen kapatalım. Bu motifimizi şuradan ortadan birleştirmeye başlayacağız. 5. sıraya geldim, yine bakın şöyle tam köşeye geldim. Şu ortadan şöyle birleştireceğiz bu uca kadar. Sonra da omuza birleştireceğiz. İki taraflı bir birleştirme yapacağız yani. Hemen şöyle başlayalım isterseniz. Bu ördüğümüz parçamız, ortadan giriyorum. İlmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Buraya bir üçlü trabzan. Evet. Sonra aynı şekilde birleştiriyoruz. Yine dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. Birinci bölümde ilk motiflerin birleştirmesine çok daha ayrıntılı bulabilirsiniz. 3 zincir çektim, şimdi tekrar geliyorum, buradan giriyorum. Evet, şimdi gelelim şu uca kadar. Önce bu ucu bitirelim, sonra omuza geçelim. Evet, bakın burayı birleştirdim. Aynı ön ortayı yaptığımız gibi 1, 2, 3, 4. motif şöyle birleştirdim. Örüp devam etmiyorum. Şimdi buradan da arka omuza birleştireceğiz. Bunu tabii ki arka omuza birleştirerek de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde daha ayrıntılı anlatacağımı düşündüğüm için, daha net anlaşılır olduğunu düşündüğüm için böyle yapıyorum. Bakın tek tek motif yaparak şuradan da gelebilirsiniz yani. Ama arka nasıl oluyor daha net anlaşılsın diye bu şekilde yapıyorum. Bakın burayı birleştirdik. Omzumuzu kıvırdık. Şimdi kaldığımız yerden yine dörtlü trabzan üzerine batarak buradaki köşeye kadar bu motifi birleştireceğim. Gelelim hemen şöyle, elimizdeyken tığımızı geçiriyorum buraya. Arka ve önü bu şekilde omuzdan birleştirmiş oluyorum. 1, 2, 3, 4 tane yine zincirimi çektim. Şöyle tutalım. Boşluğa üçlü trabzanı yapıyorum. Yine aynı şekilde trabzanların üzerinden giriyoruz. İpimizi alıyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Böyle arkadaşlar geleceğiz. Bunu buraya kadar birleştireceğiz. Sonra bir motif daha yapacağız buraya. Bu motifimizi de önce yine burayı birleştireceğiz. Sonra omuza birleştireceğiz. Aynen burada yaptığımız gibi. Şimdi ikisini de tamamlıyorum. Dönüyorum. Evet. Diğer motifleri de birleştirdim. Şöyle açarak bir
göstermek istiyorum. Bakın bir yuvarlağımız bu tarafta. 3 tane motif yaptık. Buraya bir motif yaptık. Buraya bir motif yaptık. Dördüncü motif ve beşinci motifi şuradaki ve şuradaki omuza da birleştirdik. İki tarafta V oldu. Bakın şöyle. Şurayı da birleştirirseniz başka bir şeye dönüşüyor tabii ki. Bakın böyle farklı ipler kullanarak bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle runner da olur. Burayı da birleştirdiğiniz zaman bakın ütüleyeceksiniz tabii ki. Şu an ütüsüz olduğu için böyle durayı burayı da birleştirdiğinizde oval bir runner da yapmış oluyorsunuz. Evet, şimdi şöyle çevirelim. Ön ve arka halletmiş olduk. Ön ve arkayı kapatmak isterseniz buraya bir motif daha yapıyoruz. Ben buraya bir motif daha ekleyeceğim. Yine aynı şekilde şöyle ortadan başlayacağız. Burayı birleştireceğiz. Burayı birleştirmeden öreceğiz ve bu tarafı da tekrar birleştirerek buraya kadar geleceğiz. Evet, bir motif daha hazırladım şimdi arkadaşlar. Şöyle açarak yapalım. Arka ve ön V olarak düşünün. Bu motifi de geliyorum. Aynı şekilde şuradan başlıyorum. 5. sıraya geldim. Köşeye kadar geldim. Buradan başlıyorum. Sonra ortayı birleştiriyorum. Sonra geliyorum şu diğer omuza kadar. Buralar omuzlar. Buraya kadar birleştiriyorum. Arkayı kapatmış oluyoruz. Arkada V olsun isterseniz bu motifi yapmanıza gerek yok. Şimdi bunu da birleştirelim. Evet, bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle önümüzü ve omuzlar bu şekilde. Şöyle sarktı. 36-38 beden olarak bu aynı ip ve aynı tığlarla örerseniz 36-38 beden için gayet uygun. Ve daha açık isterseniz aynı şeyi buralara birer motif daha ekleyerek biraz daha alttan koyabilirsiniz. Ya da motifi 2 sıra daha büyüttüğünüzde mesela biz 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptık. 6, 7 sıra yaptığınızda bu motif daha büyük olacak ve daha aşağı inecek. O şekilde de yapabilirsiniz. Arkada böyle duruyor. Aynısını arkaya yaptık. Şöyle bir yuvarlak bakın. Bir de omuzlara ekledik. Buraya bir motif daha ekledik. Bu şekilde tamamladık. Şimdi önemli olan böyle motifli bluzlarda ön ve arkayı bu şekilde ayarladıktan sonra bir de koltuk altı kalıyor. Koltuk altında ayarlayıp aynı şekilde ekleyerek birleştirme yaparak alt kısmını devam edeceğiz şimdi. Arka ve önümüz bu şekilde. Yine şimdi buralardan motiflerimizi ekleyerek koltuk altını oluşturacağız. Uzunluğunu da yine istediğiniz kadar uzatabilirsiniz motifleri birleştirerek. Evet. Şimdi şurayı göstermek istedim sizlere, bakın. Koltuk altının bir tarafını yaptım. Buraya kadar ördük. Sonra geldim. Buraya bir motif birleştirdim. Buraya bir motif birleştirdim. Altına da 1, 2, 3 tane motifini yaptım. Ön ve arkaya daha devam etmedim. Şimdi buradan tekrar bakalım. Motifleri nasıl birleştirdiğimi önce burada göstermek istiyorum. Çünkü masanın üzerinde belli olmuyor. Bakın şurada bir motifimiz var. Bir tane motif buraya birleştiriyoruz. Tek bir yönden. Sonra bir tane motifte şu omuz motifimiz, bir tane motifte buraya birleştiriyoruz. Sonra da ortayı birleştiriyoruz. Ortayı da bakın birini birleştirdik. Diğerini birleştirirken şu uçtan da birleştiriyoruz. Önce burayı birleştiriyoruz. Sonra burayı örüyoruz. Sonra bir de şu iki motifi birbirine birleştiriyoruz. Koltuk altında da böyle üçgen bir şekil oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bu taraf birleştirdiğim taraf. Bakın burası V'miz ve yakamız. Şöyle açıyorum. Tığlarıma takıldı bu arada. Evet, böyle açalım. Ense kısmımız, ön kısmımız, ön V'miz.
Şuradaki motif de omuz motifimiz. Şimdi şuradaki omuz motifimizin yanında bir motif daha var. Bakın bu böyle V'yi önü oluşturuyor. Bir tane de burada var. Buradaki motife şöyle bir birleştirme yapıyoruz. Bu köşeden bu köşeye kadar. Şurası tam omuzumuzun ortası. Yine ördüm ben buraya kadar. Motifi hazırladım. Köşeden giriyoruz. Evet, pardon, şurayı tekrar düzelteyim. Bu ipi sökmesi biraz zor oluyor. Dörtlü trabzanımızı yaptık. Şuradan başlayıp şu ortaya kadar aynı şekilde birleştireceğim şimdi. Giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen yanındaki boşluğa bir trabzanımızı yaptık. Şöyle tutalım, bakın. Geliyoruz. Buradaki üçlü trabzanın üzerine 1, 2, 3 tane zincir. Diğerinin üzerine. Şimdi şuradaki motifler ütülü arkadaşlar tabi. Ördüğüm motif buruşuk duruyor. Ütü çok önemli. Kesinlikle bu ipte. Nasıl durduğunu görmek için ütülüyorum. Evet, 3 zincir tekrar birleştiriyorum. Her trabzanın tepesine giriyoruz. Aynı şekilde birleştirmelerimiz hep aynı şekilde. 3 zincir. Bir trabzan. İkinci trabzan. Ve ikinci trabzan üzerinden giriyorum. Tekrar ilmeğimi aldım. Ve dördüncü trabzanın da üzerinden giriyorum. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki trabzanın üzerine trabzanı yapıyoruz. Ve sıradaki trabzanın üzerinden tığımızı geçiriyoruz. Beden soran arkadaşlar vardı. Arkadaşlar bu beden 36 38 bedene uyar. Daha büyük yapacaksınız. Eğer motifi dediğim gibi büyüterek yapabilirsiniz. Daha farklı ekleyerek de yapabilirsiniz. Şöyle tekrar 3 zincir. Yine bu ortaya geliyoruz. Pardon, buraya değil, yanlış geldik şimdi. Şurada bir atlamam olduğunu bakayım. Evet, birleştirdikten sonra 3 zincir çekmişim. Birleştirdikten sonra önce trabzanı yapıyoruz. Şimdi oldu. Şimdi 4 zincir, 1 2 3 4 zincir çektim. Dörtlü trabzanın üzerine yine bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Geliyorum, tam bakın buradaki ortaya giriyorum. İlmeğimi çekiyorum. 1 2 3 4 zincir. Şimdi hemen yanındaki boşluğa yine normal örmeye devam ediyorum. Bu taraftan sonra eklemiyoruz. Dediğim gibi omuzdaki motif, bakın, yanlış anlatmayayım. Şöyle şu V'den V'miz, şurası omuzumuz, şurası omuzumuz. Omuzun yanındaki motif değil, hemen bir sonraki motif. Yani burası önde kalıyor biliyorsunuz. Hemen buraya birleştirdim. Burayı bitiriyorum şimdi. Ondan sonra geliyoruz. Bu tarafa bir tane daha birleştiriyoruz. Mankende daha iyi gösterdim sanıyorum.
Şöyle bu motifi bitireceğim şimdi. Şu V'yi atlamayın. Ve omuzdaki motifi atlamayın. Omuzun yanındaki motife değil, hemen bir sonrakine. Şöyle bakın, şöyle baktığınızda omuz yanındaki, öbür yanındaki. Burası böyle düz görünür zaten. Şimdi burayı bitiriyorum. Diğer tarafın eklemesine geçiyorum. Evet, şimdi şöyle göstermeye karar verdim. Anlaşılır olması için böyle detaylı göstermeye çalışıyorum. Bakın, önümüz, burayı birleştirdik biz şimdi. Şurası omzumuz. Hemen omzun altında gelen motife, şuna değil, burada bir motif daha var. Buraya tek yönlü birleştirme yaptım. Bu köşeden bu köşeye kadar. Şöyle baktığınızda yine omuzu hedef alan şu sıraya tekrar bir birleştirme yapacağız. Şimdi başka bir motifi de buradan başlayacağız. Buraya kadar birleştireceğiz. Bir ucunu da buraya birleştireceğiz. Şöyle alıyorum önüme. Buradan buraya birleştireceğim. Hemen bir motif hazırlayalım. Evet, bir motif daha hazırladım. Şimdi kendime çevirdim. Şu motifi yaptık. Burası omzum. Şuradan başlıyorum. Buraya kadar bunu birleştiriyorum. Köşede bıraktım. Buradan başlıyorum. Buraya kadar, bu köşeye kadar birleştiriyorum. Sonra diğer kenarına örüyorum ve şu köşeden tekrar birleştiriyorum. Bu motife birleştiriyorum. Evet. Şöyle omzun başladığı, bittiği daha doğrusu. Şuradan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Hemen yanındaki boşluğa bir trabzan. Yine tek tek aşağıya kadar birleştireceğiz şimdi. Şimdi benim tek sıkıntım oluyor böyle modellerde, ipleri model göstermek için genelde tek tek alıyorum ya da 2 tane alıyorum. Bundan bir tane almışım. Keşke 2 tane alsaydım. Yine böyle altlara ipim yetmeyecek arkadaşlar. Sonra inşallah alıp tamamlarım diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi burayı yaka, kol, omuz, koltuk altını yaptıktan sonra alt kısımda herhangi bir şey yok zaten. Motifleri örüp birleştiriyoruz. Şimdi birkaç tane daha göstereceğim. Birkaç motif daha çıkar ipimden. Bu arada köşeye kadar gidiyorum birleştirerek. Bu videoda motifin tarifi yok. Motifin tarifini hemen videonun altında açıklamalara ekleyeceğim. Kanala girdiğinizde de göreceksiniz zaten. Videolara tıkladığınızda hepsi peş peşe. Hepsini sırasıyla görebilirsiniz. Evet. Köşeye kadar neredeyse geldik. Şimdi 4 zincir çektim. Tam köşedeki dörtlü trabzanı yapıyorum. Şöyle birleştirdim. Olmadı. Şuraya düzgün batalım. Tam bu nokta 3-4 motifin birleştiği nokta oluyor. O yüzden oraya düzgün batmaya çalışıyorum. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi burayı tamamladım bakın. Omzun hemen altındaki motiften birleştirdim. Buraya kadar, şuraya kadar örüyoruz. Sonra geliyoruz. Bir önceki yaptığımız motifi şu köşesinden birleştiriyoruz. Şimdi şurayı tamamlayalım. Evet, tekrar buradan bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi masanın üzerinde kendi gösterdiğimden bile emin olamıyorum. Şimdi yaptığımız motifler, önce bunu yaptık. Şuraya birleştirdik. Bakın hep omuz motifi baz aldım.
Buraya birleştirdim. Şu motifi yaptık. Sonra bunu yapıyoruz. Bunu da böyle birleştirdik. Şimdi ipim burada. Geliyorum, bu köşeyi de buradaki köşeye birleştiriyorum. Örüp devam edip motifi bitiriyorum. Ondan sonraki işlem, şöyle birleştirmişim. Ondan sonra da tekrar bu motifin altına bir motif, bu araya bir motif, sonra tekrar buraya bir motif. Böyle yine bir yuvarlak oluyor. Sonra tabi buralardan birleştirerek devam edecek. Önde aynı şekilde. Şimdi burayı birleştirelim. Sonra alttaki motifleri birleştirelim. Evet, şimdi rahatlıkla birleştirebilirim. Gösterdim çünkü. Böyle masada dediğim gibi ne kadar sersem de kafa karıştırıcı olabiliyor. Buradaki dörtlü trabzanın tepesine girdim. 4 zincirimi çektim. Şimdi koltuk altını birleştirdim. Motifi bitiriyorum. Tekrar 3 zincir. Ve buradaki 3. zincirin üzerine batıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ve kesiyorum. Bu ipleri sonra gizleyelim. Evet, koltuk altını kapattık. Bakın şöyle kapatmış olduk. Şimdi kapattığımız yer burası. Böyle bir motif. Yani şu iki motifin altında 3 tane motifimiz olacak. Şimdi bir taneyi böyle birleştireceğiz. Sadece bir köşeyi birleştireceğiz. Buradan buraya. Şimdi onun için de hemen bir motif hazırlayayım. Hatta 3 motif hazırlayayım ben. Üçünü beraber şurayı birleştirelim. Evet, birinciyi hazırladım. Koltuk altımız birleştirdik. Hemen buraya bir tane daha birleştiriyoruz. Her defasında şurada bir zincir çekip bırakıyorum. Sonra zor açıyorum. Bakın buraya şu iki motifin birleştiği noktaya tığımı geçiriyorum. Yine buradan ilmeğimi alıyorum. Zaten motifler üçgen olduğu için arkadaşlar hiç zorlanmıyorsunuz. 2, 3, 4 zincir yanındaki boşluğa bir trabzan. Tek bir kenar birleştireceğiz burada. Sonra motifi tamamlayacağız. Evet. Geliyorum şimdi buraya kadar. Motifi tamamlıyorum, bitiriyorum. Sonra diğer motifi birleştireceğiz yine aynı noktadan. Evet, bunu da tamamladık. Koltuk altındayız hala şu sivri noktada. Şimdi tekrar buradan yeni motifi geçiriyorum. Buraya kadar tek bir kenardan birleştiriyorum. Yine tam ortadan giriyorum. Bir, iki, üç, 4 tane zincirimi çektim. İlk trabzanımı yaptım ve tek bir kenarı birleştireceğiz. Yine her birinin üzerinden birleştirerek devam ediyorum arkadaşlar. Burayı da birleştirelim. Şuraya kadar birleştiriyoruz. Gerisini normal örüyorum. Motifi bitiriyorum. Sonra buraya iki tarafı birleştirerek bir motif daha geçireceğiz. Evet, şimdi bunu da ekledim. Bakın. Hala aynı ortadayız. Şimdi bu motifi de hazırladım. Geliyoruz şuradan.
bu araya sokacağız. Şu köşeden başlıyoruz. Böyle birleştiriyoruz. Sonra da bu şekilde birleştirerek buradaki şöyle şu yuvarlağımızı da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da aynen birleştiriyorum. Birleştirmeleri göstermiyorum artık. Köşelerden her trabzanın tepesinden batıyoruz. Aynı şekilde birleştiriyoruz. Evet, birleştirmeyi bitirdim. Bakın bu tarafta. Burayı ütülemedim henüz arkadaşlar. Aynen burası gibi tamamladık. Şöyle bir yuvarlak oldu. Hep yuvarlak oluyor bakın, farkındaysanız. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bir tane daha yaparsak 6 olacak ama burası koltuk altı. Hep 6 motif bir yuvarlağı oluşturuyor. Şimdi şöyle tuttuğumuzda bu kenarları yaptık. Şimdi önde motifleri nasıl yerleştireceğiz? Yine burayı yuvarlak olarak düşünün. 1, 2, 3, 4 motif tamam. 5 ve 6'yı sokmamız lazım. Bir tane böyle birleştireceğiz. Bakın şu kenardan, şu köşeden başlıyoruz. Bu köşeye kadar bir motif yapıyoruz. Buraya tekrar bir motif yerleştiriyoruz. Hep bu şekilde devam ediyor. Bura 6'ya tamamlanıyor. Bakın burada da böyle bir yuvarlak oluşuyor. Burada 6'ya tamamlanıyor. Bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi şuraya 2 motif daha ekliyorum. Dönüyorum. Evet, bakın bunu da tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 motif oldu. 6. motifi şimdi buraya sokacağız. Şöyle yapayım. Hem buradan birleştiriyoruz, hem de buradan birleştiriyoruz buraya kadar. Evet, bakın buradaki yuvarlağı tamamladım. Şimdi aynı zamanda buradaki yuvarlağı da tamamlayacağız. Hemen buraya da yine bir tane motifimizi geçiriyoruz. Şöyle şu köşeden başlıyoruz. Buradan birleştiriyoruz. Buraya kadar tekrar örüyoruz. Bunu da geçirelim arkadaşlar. Çünkü arkaya ipim yetmeyecek. En azından ön tarafı görelim nasıl olduğunu. Şimdi bunu da birleştiriyorum. Sonra tekrar bakıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi ön tarafa motifleri ekledim. Siz bunun etrafına komple bir sıra sık iğne gidebilirsiniz. Daha güzel durur. Arkaya ipim yetmedi. Bakın hep böyle yuvarlaklardan oluşuyor. Şöyle yuvarlaklar yapıyoruz. Altta da bitişte de yarım yaptık. Yarısını yaptık. Bunu yine böyle ekleyerek yuvarlak yapıp alta bir yarım. Daha da uzatabilirsiniz tabii ki. Koltuk altımız da bu şekilde. Evet, arka kaldı böyle. Bu da böyle bir model oldu. Arka için şimdi bunun ipinden tabii mutlaka alırım. Burayı da tamamlarım. Bu boyda bitirebiliriz. Evet, bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine bana yorumlardan yazabilirsiniz. Kolay, çok kolay. Motifi çok kolay bir model. Zaten birleştirmeye başlayınca anlayacaksınız. Hep bu şekilde yuvarlak yapıyoruz. Yaka da bir yuvarlak bakın aslında. Şurada bir motifi eksik. Bir motif yapmayarak V'yi oluşturduk. Sonra omuzları yaptık. Yine bu oyuntuyu da üçgen olarak verdik. İki tarafta da. Burası da böyle bir yuvarlağı oluşturuyor. Bir motifi eksik. Bitişte de yarım yaptığımız zaman burayı düz bitirmiş oluyoruz. Ama dediğim gibi aynı ip, aynı tığ kullanacaksınız. Mutlaka ütüye iyi ütülemeniz lazım. Üzerine bir bez örtüp buharlı bir ütüyle çok fazla ezmeden bu şekilde açabiliyorsunuz. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.